Toplumdaki kurallara neden bu kadar kolay uyum sağladığımızı hiç merak ettiniz mi? Gelin bugün filozof Louis Althusser'in o sarsıcı fikirlerine yakından bakalım ve bizi her gün şekillendiren o görünmez kontrol mekanizmalarını, o gizli ipleri birlikte çözelim. Her şey aslında şu temel soruyla başlıyor. Bu kadar eşitsizliğe, bu kadar adaletsizliğe rağmen milyonlarca insan nasıl oluyor da her sabah uyanıp çarkın bir parçası olmaya devam ediyor? Althusser'e göre bu sorunun cevabı sandığımızdan çok daha karmaşık. Sadece polis gücüyle açıklanabilecek bir durum değil bu. Elbette, akla gelen ilk cevap basit ve net, devletin gücü. Yani kaba kuvvet. Althusser'in terminolojisiyle devletin baskı aygıtı dediği o somut, o gözle görülür güç. Bu aygıt dediğimiz şey hepimizin bildiği yapılardan oluşuyor. Hükümet, ordu, polis, mahkemeler, hapishaneler. Görevleri de oldukça belirgin. Egemen ideolojinin kurallarının dışına çıktığınız an sizi zorla hizaya getirmek. Yani bu sistemin demir yumruğu. Ama Althusser tam bu noktada durup o can alıcı soruyu soruyor. Gerçekten hepsi bu mu? Düşünsenize, eğer düzen sadece zora dayalı olsaydı, her an her yerde bir baskı mekanizması olması gerekmez miydi? Bu hem çok maliyetli hem de sürekli bir isyan potansiyeli taşıyan inanılmaz riskli bir yöntem olurdu. Demek ki denklemin eksik bir parçası var. İşte Althusser'in teorisini bu kadar önemli kılan o eksik parça burada devreye giriyor. Bize kontrolün çok daha incelikli, çok daha sinsi ve aslında çok daha etkili bir başka yüzünü gösteriyor. Devletin ideolojik aygıtları ya da kısa adıyla diyalar. Bakın, devletin baskı aygıtı tektir ve kamusaldır. Ama ideolojik aygıtlar çok sayıdadır ve çoğu özel alana aittir. Okullar, aile, din kurumları, medya, siyasi partiler, hatta sanat ve spor. İlk bakışta birbirinden bağımsız gibi görünen tüm bu yapılar, Althusser'e göre farkında olmadan aynı amaca hizmet eder. Mevcut düzenin yeniden üretilmesini sağlamak. Bu tablo aslında teorinin özeti gibi. Bir yanda baskı ve şiddetle işleyen tek bir aygıt var. Diğer yanda ise ideoloji ve rıza ile işleyen, hayatımızın her yerine yayılmış çok sayıda aygıt. Diyalar bize çopla vurmak yerine dünyaya nasıl bakmamız gerektiğini, neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğreterek sisteme kendi isteğimizle yani rızamızla boyun eğmemizi sağlar. Peki tamam, bu aygıtların yakıtı ideoloji dedik ama nedir bu ideoloji? Althusser'e göre bu sadece birilerinin yaydığı yalanlar ya da basit bir propaganda değil. Çok daha derinde bizim kim olduğumuzu tanımlayan bir mekanizma. Bu tanım ilk başta biraz soyut gelebilir. Şöyle anlatalım. İdeoloji bize dünyayı olduğu gibi göstermez. Bize dünya ile olan ilişkimizi bir belirli şekilde sunar. Ve bunu öyle bir yapar ki içinde bulunduğumuz eşitsizliklere dayalı toplumsal düzen bize sanki doğal, kaçınılmaz ve değiştirilemez bir gerçeklikmiş gibi gelir. Ve bu bizi Althusser'in belki de en ünlü kavramına getiriyor. Çağırma ya da orijinal adıyla interpelasyon. Bu, soyut bir fikir olan ideolojinin bizi etten kemikten bireyler olarak nasıl yakaladığını ve kendi sisteminin bir parçası yani bir öznesi haline getirdiğini anlatan süreçtir. Bu süreci gözünüzde canlandırın. Yolda yürüyorsunuz ve bir polis size "Hey, sen!" diye sesleniyor. Arkaya döndüğünüz an sadece basit bir fiziksel eylem yapmış olmazsınız. O anda polisin otoritesini ve kendinizin de o otorite tarafından sorgulanabilecek bir vatandaş olduğunuzu zımnen kabul edersiniz. Aynı çağırma bir öğretmenin size öğrenci, bir reklamın size tüketici, bir doktorun size hasta demesiyle de yaşanır. Her çağrıya cevap verdiğimizde sistemin içindeki rolümüzü farkında olmadan yeniden onaylamış oluruz. Peki, tüm bu ideolojik aygıtlar arasında modern dünyada dümeni elinde tutan hangisi? Althusser, her tarihsel dönemde bu aygıtlardan birinin diğerlerine göre daha baskın, yani egemen hale geldiğini iddia eder. Örneğin, feodal dönemde bu baskın aygıt, doğumdan ölüme hayatın her anını şekillendiren kiliseydi. Althusser'e göre modern kapitalist toplumlarda ise bu rolü açık ara okul devralmıştır. Kilise-aile ikilisinin yerini okul-aile ikilisi almıştır. Neden okul? Düşünün, başka hangi kurum bir ülkenin bütün çocuklarını, zihinlerinin en açık olduğu yaşlarda, günde saatlerce, yıllar boyunca zorunlu olarak bir çatı altında toplayabilir? Okulda biz sadece teknik bilgi öğrenmeyiz.
asıl öğrendiğimiz hiyerarşiye uymak, otoriteye boyun eğmek, rekabet etmek ve en önemlisi de toplumda bize biçilen role rıza göstermektir. Okul, bizi sistemin ihtiyaç duyduğu farklı kademelerdeki itaatkar bireylere dönüştüren en etkili fabrikadır. Güzel, bütün bu teoriyi anlattık. Peki, Althusser'in yıllar önce ortaya attığı bu fikirler bugün bizim için ne ifade ediyor? Buradan çıkarmamız gereken asıl ders ne? Althusser'in bize gösterdiği en temel şey şu: toplumsal kontrolün en kalıcı ve en güçlü hali zorbalıkla değil, rızayla kurulur. Ve bu rıza gözümüze sokulan baskı aygıtlarında değil, her gün içinde nefes aldığımız, doğal ve tarafsız olduğunu düşündüğümüz okullarımızda, ailelerimizde, tükettiğimiz medyada, yani hayatın tam da içinde üretilir. Asıl kontrol, farkında bile olmadan içselleştirdiğimiz değer yargılarında gizlidir. İşte bu yüzden Althusser'in teorisi bize etrafımızdaki her şeye daha eleştirel bir gözle bakmaya davet ediyor. Bugün sosyal medyada karşımıza çıkan doğrular, izlediğimiz haber bültenleri, çocuklarımızı gönderdiğimiz okullar, tüm bunlar bizim dünya görüşümüzü nasıl şekillendiriyor? Ve belki de en önemlisi, bizi, eğer bir an durup düşünsek sorgulayacağımız bir düzenin, nasıl oluyor da gönüllü birer parçası haline getiriyor? İşte bu sorular Althusser'in bize bıraktığı en rahatsız edici ve en değerli mirastır.